Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri, bir önceki videomuzda Suriyeli işçi çalıştırma teşviklerinden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise istisnai olarak Türk vatandaşlığının nasıl kazanılacağından bahsedeceğiz. Peki Türkiye'de istisnai olarak Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? İstisnai olarak Türk vatandaşlığı ve bunun kazanılması 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesinde sayılan hallerde yabancılar milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranılan diğer şartlara bakılmaksızın bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Yabancıların Türkiye vatandaşlığına direkt geçişiyle ilgili bazı düzenlemeler değiştirildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 19 Eylül 2018 tarihi itibariyle 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken askeri taşınmaz bedeli 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürüldü. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişikliklerin ardından ilgili yönetmeliğe 20. maddesinin 2. fıkrasının yeni hali şöyle olmuştur. Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasının bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. En az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tespit edilen en az 250 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında taşınması tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhe koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tespit edilen en az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca tespit edilen en az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bakanlara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca tespit edilen en az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen en az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı sermaye piyasası kurulunca tespit edilen kişiler direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilirler. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulu'nun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Türkiye'de sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunan kişiler. 4 Nisan 2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31. maddesinin 1. fıkrasının J bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile turkuaz kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu, vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler Türk vatandaşı olabileceklerdir. Bakanlığın yazılı talimatı üzerine Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanması teklif edilen yabancı hakkında yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valilik, yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından
başvuru belgelerinden oluşan vatandaşlık dosyası düzenlenir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilemez. Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır. Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır. Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 167. maddesine göre yapılır. İstisnai olarak Türk vatandaşının kazanılması ile ilgili yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir. Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il müdürlüklerince de yapılabilir. Bir sonraki videomuzda istisnai vatandaşlık aşamalarından bahsedeceğiz. Sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleri ile ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.